Smeagol'un evine hoş geldiniz. Bugün 3 tane efsane kitap tanıyacağız. Koleksiyonun güzel, hoş, tatlı parçalarından. Üçü de kendi çapında efsane. Bir sözlük göreceğiz. Almanya'dan buraya gelmiş olan. Bir Dummies serisinden bir kitap göreceğiz. Ta Amerikalılardan buraya gelmiş. Ve en son John Hove'un taze çıkan o muhteşem kitabını inceleyeceğiz. Bu 3 tane değerli kitabı bir videoda birleştirelim. Çünkü uzun süredir kitaplarla ilgili bir şey yapmadık gibi geliyor bana. O zaman ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde bir başlayalım. Kitaplarımızı tanıyalım. Hep hikayeyi okuyup hikayeden bir şeyler açıklayacak değiliz. Biraz da hikayeyle ilgili bir şeyler açıklayan kitapları örnek verelim istedim. O yüzden dediğim gibi vakit kaybetmiyoruz. Videoya hızlı bir giriş yapıyoruz. Smeagol'un evine hoş geldiniz. Evet, ilk kitap nedir? Elfçe sözlük. Ancak Almanca Elfçe sözlük. Evet, biraz kısıtlı kalıyor o yüzden Almanca Elfçe. Hani Almanca yoksa Elfçe de yok bu durumda. Evet, Berlin'de Albenwald'dan alınmış bir sözlüktür kendisi. Renk bence aynı zamanda. Gördüğünüz gibi Wolfgang Krieg ve de artık Krieg nasıl okunuyorsa bilemiyorum. Hazırlayan güzel bir ürün, renkli olduğu için tanıtmak istedim. Aslında asıl amacım Albenwald dükkanlarını veya markasını aslında burada yine ön plana çıkartmak. Çünkü hani çok soru geliyor. Nereden aldın, nereden buldun, nereden ne? Türkiye söyleyip yurt dışına tabii ki doğal olarak çok fazla refere edemiyoruz. eBay domine etmiş durumda bu konuda ama eğer Avrupa bazlı isterseniz de Almanya'da olan bir dükkandan bahsediyoruz. Sadece bu tür ürünler değil, böyle ürünler de var. Ekmek kesme tahtası yapmışlar ama kıyıp da ekmeği kesemediğiniz için böyle süs eşyası olarak duruyor. Alameti farikaları da arkada hop basıyorlar isimlerini, yapıyorlar tanıtımlarını, geçiyorlar, gidiyorlar. Bu official merchandise olarak adlandıran yani hani sinema firmasının veya işte ne bileyim hak sahiplerinin çıkarttığı ürünlerin dışında kendi tasarladıkları bu tür şeyler de var. Yani hiçbir kaçak kuçak değil yani hepsine belli bir marka değerini taşıyorlar. Burada hemen Albenwald'la ilgili biraz bahsetmek istiyorum. 2000 yılında Cottbus, Almanya'da kurulan bir firma. Birçok şehirde dükkanları var. Frankfurt'tan tutun Münih'e, Münih'ten Berlin'e, işte Stuttgart, Aachen, Augsburg, birçok yerde varlar benim bildiğim. Hamburg'da falan. Ve güzel dükkanları var. İçinde her türlü yine Harry Potter, Yıldız Savaşları, işte ne bileyim DC, Marvel ve tabii olarak bizim ana fikrimiz olan Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit ile ilgili birçok ürün bulabiliyorsunuz. Hemen arada vereyim, web sitesinde www.albenwald.de. Buradan da bakabilirsiniz. Son durumunu kontrol etmedim açıkçası. Neler var, neler yok, bölümü çok bilmiyorum ama ben gittiğimde oldukça zengin alternatifleri vardı. Tekrarlıyorum. Böyle tekrarlayamam ama. Almanca Elfçe sözlük. Net. Bence iyi bir koleksiyon parçası. Evet, değişik bir ürünle karşınızdayım. Şu an Dummies serisi. Birçok yerde görüyorsunuzdur işte Windows for Dummies, işte DOS for Dummies, ıvır kıvır. Hani işte bir sürü şeyle ilgili var Dummies serisi. Bu da Orta Dünya ile ilgili olan. Güzel bir ürün. Şimdi bunun için çok göstermekle uğraşmayacağım. Yazılar var sadece. Belli kavramlar. İşte ne diyor? Isildur'un soyundan gelen Aragorn. Onunla ilgili şöyle bir paragraf, 2 paragraf açıklamalar var. Sizi doyuracak gibi değil. Yani öyle bakıp da destansı bilgiler bekleyeceğiniz bir ürün değil. Ancak hani basit cevaplar, komplike sorulara basit cevaplar açısından iyidir. Cevapların doyurucu olup olmadığını söylemeyeceğim. Bulursanız alırsanız siz okur, siz karar verirsiniz ama birçok konuyla ilgili, kafanızdaki birçok kavramla ilgili cevapları olan bir kitaptan bahsediyoruz. Tabii Dummies serisi sonuçta ünlü bir seri. Yani 200 milyonun üzerinde baskısı var. Yanlış bilmiyorsam da 2500'e yakın bir başlık zenginliğine sahip. 2500'e yakın konuyla ilgili 200 milyon kitap. Çok ciddi rakam. Aynı zamanda Windows for Dummies 15 milyon kopyasıyla şu ana kadar
bilgisayarla ilgili en çok basılan, en çok satılan kitap rekorunu da elinde tutuyor. Dummies önemli, net. Onların da web sitesi var. www.dummies.com'dan işte her türlü konuya, din konusundan tutun ekonomiye, işte sosyolojiden tutun fantastik dünyaya kadar her şeyle ilgili bir şeyler buluyorsunuz. Bu da bizimle ilgili olan. Açın 247. sayfayı. Aragorn Isildur nedir ne değildir. 147'yi açın. Vampirler nedir? Kurt adamlar nedir? Yazıyor. Sayfalara baktım, uydurmuyorum. Video çekeceğiz diye önceden o sayfalar deyip de patlıyormuşum mesela. Evet, bizim kitabımız gördüğünüz üzere Greg Harvey nedir? Greg Harvey yine Dummies'in o ünlü yazar grubundan. Bizim kitabı hazırlayan o. Aynı zamanda altta bakın asistanı da var. Alfred Sears. Kendisi Orta Çağ ile ilgili bir profesör. Hem de üniversitede profesör. Üniversiteyi hatırlamıyorum açıkçası. Bucknell University büyük ihtimalle Amerika'dır. Sonuçta kökenli Amerika. Köken demişken Dummies'e de bir bakalım istedim. İlk kitabını 90 yılında, Kasım ayı 1990 yılında çıkartıyor ve DOS for Dummies. DOS'un ne olduğunu iyi kötü bilgisayarla ilgilenen herkes biliyor. Burada tekrar açıklamak istemiyorum ama o siyah ekrana klik bir şeyler yazdığımız zamanları da hatırlayanlarınız vardır diye umut ediyorum. O dönemde başlıyor Dummies. Dediğim gibi oradan sonra inanılmaz bir popülarite ve sonuç bugün 200 milyonun üzerinde kitaptan bahsediyoruz. Bizimki bu. Orta Dünya ile ilgili bilgilerin olduğu. Güzel, birçok şeye dediğim gibi açıklık getiriyor. Gandalf'ından Saruman'la, Sauron'undan Melkor'una kendi bakış açılarıyla tabii yani hani o klişelere girmeden ama çok da derin değil bunu söyleyeyim yani alıp da böyle wow feyz aldım filan gibi bir durum yok. Ama eğlenceli bir kitap. Dummies. Kim dummiler? Biz hepimiz dummies aslında. Acemiyiz daha bu işte. Adam kaç senesini vermiş bu romanı yazmaya. Biz okuyoruz, öğreniyoruz. Daha çok acemiyiz. O yüzden Tolkien profesöre buradan yine saygıları sunup Orta Dünya, dummiler için, acemiler için Orta Dünya Dummies.com'dan. Ben bunlardan aldım. Bir dakika hemen giriyor. Sanki reklam gibi oldu ha. Dummies.com'da 5 liraya. 15'ti. Bu şu an indirim var. Öyle bir şey değil. 2006 yılında Emrah Güler bana bunu hediye almış. Önünde yazı var oradan yoksa hatırladığımdan değil. Kendisi bilmiyorum hatırlayanlarınız olur mu? Lost Başucu kitabı diye bir kitap çıkarmıştı bir aralar. Oldukça da popülerdi. Sonra ne oldu bilmiyorum. Son 10 senedir herhalde. 10-12 senedir falan herhangi bir iletişimim olmayan bir karakter. Ama Emrah Güler almış hediye olarak. Büyük ihtimalle doğum günümdü. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. İzlerse görse de çok selamlar. Umarım iyisindir diyorum ve sıradaki kitaba bence koşaraktan devam edelim. Çünkü asıl kitabımız o. Asıl ona bakacağız. Evet, videomuzun baş misafiri. Ana konumuz aslında bu. A Middle-earth Traveler. John Hove'un skeçlerinin olduğu ve işte Rün Denizi'nden tutun Shire'a, işte Mordor'dan tutun Sauron'a o yaptığı skeçler ve orada küçük küçük notlar. Yani sadece zaten skeçleri var deseler dahi benim için yeterli olan bir kitap ama ekstradan notlar da var. Güzel efsane. Bunu yakın çekim göreceğiz. Açacağız içini. Bakalım neler var. Çat çat çat. Bütün hepsini detaylı olarak göreceğiz. Çünkü John Howe, Alan Lee ile beraber bu konuda efsane duo. Hani ikisi zaten birinin adı geçince diğeri arkadan koşarak geliyor. 3 numarada Ted Naismith'i de hep hatırlayanlar hatırlar. Hani bu bir sıralama değil tabii yanlış anlaşılmasın ama bu isimler ve Orta Dünya bir araya geldiğinde benim için akan sular duruyor. Yani kitabın kalitesi tartışmaya açık değil. Sadece skeçleri dahi olsa John Howe'un içinde benim için alınmalıdır formatında. HarperCollins'dan çıkıyor. 2018 yılında çıkıyor. Zaten ya HarperCollins'dan ya Houghton Mifflin'den çıkıyorlar. Bu HarperCollins'dan çıkıyor. 2018'de çıktığında da 20 pound gibi bir piyasa fiyatı var. Şu an hem Türkiye'de hem yabancı sitelerde bulabileceğiniz bir kitaptan bahsediyoruz. Fiyatla ilgili çeşitlilik söz konusu. Hatta şöyle özetleyebiliriz. Ben bilmem pound bilir tadında bir durum da var.
Birazcık da burada tabii hani kitabı düşündüğümüz vakit uygun yakaladığınız yerde alınması gereken bir çalışma diye düşünüyorum. John Hove'a hemen hızlıca bir geçelim, onu da bir tanıyalım isterim. 21 Ağustos 1957, Vancouver, Kanada doğumlu. Daha sonra 76 yılında Fransa'ya geçiyor ve orada Dekoratif Sanatlar Okulu. Bir ismi var Fransızca ama ben de Fransızca yok, o yüzden onu tam telaffuz edemeyeceğim. Orada eğitim alıyor. Binası okulun 1892 yılındaki orijinal halinde. Çok efsane zaten. Onu da bir fotoğrafını bir yerlere sıkıştırmışımdır diye düşünüyorum. Güzel bir eğitim almış ki gördüğümüz olaylar çıkıyor. Yüzüklerin Efendisi'nin çekimi sırasında bir sene kadar Yeni Zelanda'da yaşıyor. Ve inanılmaz skeçler yapıyor. Yani filme katkısı acayip derecede fazla. Zaten Tolkien dünyasına dediğim gibi bir şeyler çizildi, bir skeç var, bir resim var dediğinizde akla gelen isim Alan Lee, John Howe. Net. Dediğim gibi de Ted Naismith var. Bunu devam tekrarlamak temcit bile oldu neyse. Evet, devam ediyorum. Nedir? Daha sonra 2009'da Hobbit'te tekrar bir Yeni Zelanda macerası yaşıyor. Yine skeçler hazırlıyor ve filmin çekim aşamalarına yine her zaman gibi üst düzey bir katkıda bulunuyor. Artık lafı çok uzatmıyorum. Direkt kitabın içine gidelim. Bir bakalım neler var. Neler yapmış. Böyle hızlıca bir ona bakalım isterim. Evet, kitap gerçekten efsane öncelikle. Yani adından da anlaşılacağı gibi Bagent'ten Mordor'a skeçler, John Howe. Zaten John Howe ve skeç dediniz mi konu bitti. Açıyoruz. Gerçekten çok başarılı bir çalışma. Şöyle sayfa sayfa önce bir girelim. HarperCollins doğal olarak. Başlıklar, baya bir şey var içinde. Yani baktığınız vakit oldukça yoğun çalışılmış. Güzel bir eser, 2012 yıllarında çıkıyor. Doğal olarak Tolkien Estates yine bu noktada karşımızda. Editörü var, giriş var. Yani çılgın bir olay. Evet, gerçekten çok başarılı. Hızlı geçeceğim. Tek tek sayfalara bakarsak uzun sürer. Yani Melkor ve Ungoliant. Ki Ungoliant'ta en merak edilen konulardan, bu konuda da bir video yapmak istiyorum ben. Genel olarak hani bazı açıklamalar var. İşte hüküm yüzü. Evet. Gördüğünüz gibi bölüm bölüm burada bir şair çalışması mevcut. Yani inanılmaz skeçler, çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Evet, o klasik her yerde gördüğümüz imaj. Bu aslında bu kitabı tekrar baştan böyle sayfa sayfa tek tek geçip incelenecek şekilde bir videoda güzel olur. Yani efsane çalışmalar var içinde. Evet, ünlü söğütümüz de burada. Fangorn. Gerçekten efsane. Yani çok güzel çiziyor ayrıca. İnanılmaz yetenekli, inanılmaz başarılı bir sanatçı. Evet, Beorn ve evi. İllüstrasyonları efsane. Gerçekten efsane. Evet. Smaug'dan önce Longclaw. Yani Minas Tirith. Dediğim gibi bir sene boyunca Yeni Zelanda'da mekanları araştırıyor, inceliyor. Bunlarla ilgili çekimler, çizimler, bir sürü şey yapıyor. Ve sonuçta birçok da skeç hazırlıyor bu konuda. Gerçekten çok başarılı bir eser. Baktığımızda gerek Hobbit, gerek Yüzüklerin Efendisi, işte mesela Harad, bu çok bilinmeyen bölgelerle ilgili çok güzel çalışmalar, çok güzel skeçler bunlar, güzel notlar. Çok yine genel notlar tabii, böyle çok böyle detaylı bilgi değil ama hani güzel böyle bir süs, bir tat, bir değişik doku katmış olayın içine. Evet, Sayısız Gözyaşı Savaşı orijinal ismiyle okuması en zor savaşlardan biri. Çok güzel skeçler, inanılmaz kara kalem çalışmalar var. Gerçekten çok başarılı ya. İnanılmaz yani.
Thranduil. Yani o maske, o bir Kelt esintisi mevcut. Thranduil'in bu çalışmasında çok başarılı. Her zaman gibi. Evet. Konuşun girin. Net. Moria'ya hoş geldiniz. Erebor. Cücelerle ilgili bir bölümdeyiz. Çok başarılı. Diyeceğim bu. Evet, Belegost ve Nogrod. Çok duyduğumuz ancak Jon Hall sayesinde de gözümüzle gördüğümüz detaylar gerçekten güzel. Blade. Normal bir cüceyi düşündüğümüz vakit silahın çeşitli tasarımlara sahip olması normal. Çok da başarılı gözüküyorlar bu arada. Glaurung. Hoş geldin. Evet. Ölüm sahnesinde Jon Hall canlandırmış Glaurung'un. O kuzey etkileşimi Tolkien'in gerçekten bu konuda çok başarılı. Evet, Ankalagon'da doğal olarak arkasından geliyor. Dragon of Myth, evet, yani mitlerin ejderhası olması doğru. Dediğimiz gibi Tolkien mit yaratmayı çok seviyor ve yarattığı mitleri de başarılı yaratıyor işin komik tarafı ve gayet acayip sonuçlar, eserler çıkıyor. Arkadan Smaug'da kaçınılmaz son. Kaçınılmaz son. Evet, filme esin kaynağı olan kareyi de burada görüyoruz. Skata. Burada filmlerin dışında da yani kendisinin bir Tolkien hayranlığı olduğunu bildiğimiz için yaptığı işlerde aslında o hayal ettiği dünyayı da canlandırıyor. Diye bir Thranduil, farklı bir Thranduil çalışması. Üstüme alındım. Ben yaptım. Dağılın. Gerçekten ya, adam çok iyi çiziyor. İnanılmaz bir eli var. İnanılmaz bir yetenek. Çok başarılı. Kitabı tüm koleksiyonerlere %100, %1 milyon tavsiye ediyorum. Çok başarılı. Yani kütüphanenizde olmalı. Bence efsane bir çalışma olmuş. Evin sahibi burada Jon Hall. Bence 10 numara 5 yıldız bir ürün. Gerçekten. Tolkien Co. UK her zaman gibi. Tavsiye edilir. Evet, kitabı inceledik. 10 numara 5 yıldız. Bence inanılmaz bir parça. Gerçekten harika bir koleksiyon objesi bir kere. Net. Olmalı. Yani kütüphanenin bir köşesinde Jon Hall ve skeçleri bence olmalı. Orta Dünya'yı seviyorum, Orta Dünya'yla ilgileniyorum. Tamam, fikren bakarsınız, işte psikolojisine, felsefesine, ıvırını kıvırını ne istiyorsanız inceleyebilirsiniz ama Jon Hall ve çizimleri her zaman karşınıza çıkacağı için kütüphanede bence yeri olan bir kitaptan bahsediyoruz. Efsane bir kapak tasarımı, efsane süslemeler, çok iyi bir kalitede kağıt, harika baskılar ve 10 numara bir proje olmuş. Tavsiye ediyorum ve kapanışa geçiyorum. Evet, 3 kitabı da tanıdık. Çok güzel ürünler. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Koleksiyonun farklı renkleri. Yani Tolkien'le ilgili bir koleksiyonda o değişik tatları, o çeşniyi zenginleştiren örneklerdi bu üçü. 3 ayrı marka olmuş isimden de bahsettik. Jon Hall, Dummies ve Elbenwald. Bunların üçü de Tolkien dünyasıyla eşleştirebilinecek noktalarıyla karşımıza çıktılar. Bugünlük bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik aslında. Kanala üye olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Yepyeni konularla yeni videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın diyorum ve Smeagol'un evinden hepinize hoşça kalın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.